Kitaplık rafına hoş geldiniz. Bugün edebiyatın en heybetli, en görkemli eserlerinden birine, Tolstoy'un Savaş ve Barış'ına birlikte dalıyoruz. Biliyorum, o iki kalın cilt, yüzlerce karakter, tarihin akışını değiştiren devasa olaylar, ilk bakışta biraz göz korkutucu gelebilir. Ama hiç endişelenmeyin. Gelin bu dev eseri birlikte adım adım keyfini çıkara çıkara çözelim. Hadi başlayalım. Evet, yanlış duymadınız. Daha en başından bu devasa eserle ilgili bütün algımızı yerle bir edebilecek bir soruyla başlıyoruz. Savaş ve barışı bildiğimizi sanıyoruz, öyle değil mi? Peki ya en temel varsayımımız, yani onun bir roman olduğu fikri bile doğru değilse? Bakın, bu iddia bana ait değil. Bizzat yazarın kendisine, Tolstoy'a ait. Düşünsenize, eserini bitiriyor ve diyor ki bu bir roman değil. Onu herhangi bir kalıba sokmayı kesinlikle reddediyor. Çünkü Tolstoy'un amacı alıştığımız türde bir hikaye anlatmak değildi. O çok daha büyük, çok daha cüretkar bir şeyin peşindeydi. Peki neydi bu? İşte bunu anlamak için biraz daha derine inmemiz lazım. Şöyle düşünelim, Tolstoy için hayat, başı sonu belli, düz bir çizgide ilerleyen bir şey değildi. Onun derdi, hayatı ve tarihi daha önce hiç kimsenin yapamadığı bir şekilde, yani tüm o karmaşasıyla, öngörülemezliğiyle, hatta saf rastlantısallığıyla yakalamaktı. Gerçekten de cüretkar bir deneydi bu. İşte kitabın can damarı, kalbi tam olarak bu fikir. Tarihin o büyük, görkemli anlatısının ve sıradan insanların en kişisel, en mahrem anlarının kesiştiği yer. Bu fikir bizi alıp dosdoğru eserin dünyasının içine bırakıyor. Öyleyse hadi Tolstoy'un yarattığı o dünyaya adım atalım. Yıl 1805, Napolyon savaşları kapıda, bütün Avrupa diken üstünde. Ve biz St. Petersburg'da göz alıcı bir salon partisinin içindeyiz. Burası Rus aristokrasisinin kalbinin attığı yer. Herkesin herkesi tanıdığı, her bir fısıltının bir anlam taşıdığı, sosyal statünün her şey demek olduğu bir arena adeta. Göz kamaştırıcı, evet, ama inanın bana bir o kadar da tehlikeli. Şu davetiyeye bir bakın, o kültürü tek bir cümlede nasıl da özetliyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Davetiye Fransızca. Çünkü o dönem Rus seçkinleri kendi aralarında neredeyse sadece Fransızca konuşuyor. Bu basit bir dil tercihi değil, hayır. Bu bir sınıf göstergesi. Kendilerini sıradan halktan nasıl ayırdıklarının, bambaşka bir dünyaya ait olduklarının kanıtı adeta. İşte bu karşılaştırma kitabın Barış adını taşıyan bölümlerindeki o inanılmaz gerilimi özetliyor aslında. Yüzeyde şampanyalar patlıyor, valslar ediliyor, zarif dedikodular dönüyor ama o pırıl pırıl yüzeyin hemen altında Napolyon tehdidiyle birlikte yaklaşan kaosun fısıltılarına duyuyorsunuz. Her an tuzla buz olabilecek inanılmaz kırılgan bir güzellik bu. Peki, bu parıltılı ama bir o kadar da tehlikeli dünyanın içinde kimler var? Gelin şimdi, hayatları tarihin o dev dalgalarına kapılmak üzere olan kilit karakterlerle tanışalım. Onların bu dünyayla nasıl başa çıktıklarına bir bakalım. İlk sırada Pierre var. Hikayenin belki de ahlaki merkezi. Kocaman, sakar ama altın kalpli bir adam. O, bu yapay dünyaya sanki dışarıdan bakan bir göz gibi. Etrafında dönen dolaplara bir anlam vermeye çalışan, aklından çok kalbiyle hareket eden biri. Sonra Prens Andrei'yi görüyoruz. Zeki, karizmatik ama hayattan feci şekilde sıkılmış. O, aklıyla hareket eden bir karakter. Bu parlak ama bomboş sosyete hayatından o kadar bunalmış ki savaşta daha yüksek bir amaç, bir şeref arıyor. Pierre'in tam zıttı gibi duruyor değil mi? Ama aslında ikisi de aynı yakıcı sorunun peşinde. İnsan nasıl yaşamalı? Ve tabii ki Helen. O yüksek sosyetenin o baştan çıkarıcı, buz gibi ve yüzeysel doğasının ete kemiğe bürünmüş hali. Güzelliği onun en büyük silahı ve inanın bu silahı kullanmaktan bir an bile çekinmiyor. Bu sosyal satranç tahtasının ustası kim derseniz işte o da Prens Vasilye. Özellikle Pierre'in o devasa mirası etrafında dönen entrikaların arkasındaki gölge oyuncu. Her hamlesi hesaplı, her gülümsemesinin altında mutlaka bir plan yatıyor. Ama işte tüm bu gösterişli salonların, şık valslerin üzerinde bile kapkara bir bulut dolaşıyor. Napolyon'la girilen o çirkin savaş her an patlamaya hazır, tehditkar bir varlık olarak kendini sürekli hissettiriyor. Prens Vasilye'nin bu sözü salonlardaki o siyasi dedikoduların aslında ne kadar ölümcül olduğunu gösteriyor. Herkes farkında. Rusya sonunu göremediği, geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Artık gemiler yakılmıştır. İşte tam bu noktada
o büyük tarihsel çatışmanın kişisel bedelleri ortaya çıkmaya başlıyor. Savaş, daha tek bir kurşun bile atılmadan aileleri parçalıyor. Prens Andrei için bir şeref arayışı ve bir kaçış olan bu yolculuk, hamile karısı Lize için soğuk bir terk edilişten başka bir şey değil. Andrei'in karısının bir generale yönelttiği bu masum, bu basit soru, savaşın aslında haritalar üzerinde oynanan bir strateji oyunu değil, kişisel bir dehşet, yürek burkan bir kafa karışıklığı olduğunu yüzümüze çarpıyor. Bu tek cümlelik soru, salonlarda saatlerce süren o cafcaflı siyasi tartışmaların hepsinden çok daha gerçek, çok daha dokunaklı. Ve böylece en başa Tolstoy'un o cüretkar tezine geri dönüyoruz. Hayır, tarihi imparatorlar, krallar ya da generaller yapmaz. Tarih, milyonlarca küçük, kişisel kararın, korkunun, aşkın ve umudun o görünmez toplamından ibarettir. Asıl can alıcı nokta da bu zaten. Tolstoy'un bu dev eseri bize şunu soruyor. Tarih dediğimiz o büyük nehir, aslında bizim gibi milyonlarca insanın bireysel hayatlarından, aşklarından, kayıplarından oluşan damlaların toplamı değil midir? Ve bu düşünce, bugün tarihteki kendi yerimizi görme şeklimizi nasıl değiştirir? Belki de savaş ve barışın bize bıraktığı en kalıcı miras, işte bu sorunun ta kendisidir.